Benim arkadaşım. Böyle akıllı ol. Bak yine akıllı ol. Şişman, dolgun biri. Hatırladın mı? Zafer Bey mi? He, Zafer. Evet. Ya bak çok iyi biliyorsun. Onun arkadaş mısınız? Ben onun arkadaşım. Şimdi bana bak. Evet. Benim adım Hop Yeşil. Hop Yeşil. Hop Yeşil. Terminator, Sakallı, Savaşçı, Emmi, Hacı. İşte bu lakapların hepsi Türkiye'nin kara kutusu Yeşil'e ait. Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım kimdir? Kendisine neden Yeşil deniyordu? Bir dönem Türkiye'ye damgasını vuran Milli İstihbarat Teşkilatı ve JITEM'de operasyonlara katılan Yeşil şimdi nerede? Bu videomuzda bu soruların yanıtlarını arayacağız. Bu tür videoların devam etmesi için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ahmet Demir adıyla bilinen kontrgerilla elemanı Yeşil'in gerçek adı Mahmut Yıldırım'dır. Bingöl'ün Solhan ilçesi Dicnik köyünde 1951 yılında doğdu. Milliyetçi Hareket Partisi kökenli, 1973'te Bingöl Genç İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kullanıldı ve ilişki aynı yıl MİT Tatvan Bölge Müdürlüğü'ne devredildi. Kasım 1975'te askerden geldikten sonra Hizbullah ve Milli Görüş Hareketi içine sızarak MİT adına çeşitli çalışmalarda bulundu. Mahmut Yıldırım Elazığ'da 1977 yılında Etibank Ferrokrom tesislerinde sözde puantör olarak göstermelik işe başladı. İşlemleri 20.938 sicil numarası üzerinden yapılıyordu. Zapt edilemeyen ve emir almayı sevmeyen, tek başına çalışmaya alışmış olan Yeşil, 1989 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından kapının önüne kondu. Bunun üzerine Mahmut Yıldırım, JITEM'le çalışan kimliğe sahip bir görüntü çiziyordu. İddialara göre JITEM elemanı askerlerle Kürt köylerine gidiyor, PKK'lı gibi davranarak örgütü Kürt halkı gözünde kötü göstermek ve örgütü zayıflatmak için ve iki tarafı ayırmak adına PKK'nın vahşi yönlerini Kürt köylülere gösteriyordu. Yeşil ayrıca Suriye'de terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a da suikastlar düzenlemişti. Bahar dönemi aynı zamanda tekrar sıcak bir çatışmanın gelişme tehlikesinin çok yakın hissedildiği bir dönemin başlangıcı oluyor. Bu suikastleri başarılı bir şekilde dönemin hükümetinin desteğiyle yapan Yeşil, Abdullah Öcalan'a bombalı tuzaklar kurmuş ancak terörist başı bu suikastlerden kıl payı kurtulmuştu. Yeşil ilerleyen yıllarda ise PKK'ya destek veren iş adamlarından ve uyuşturucu baronlarından fidye almaya başladı. Milli sevda ve vatan sevgisiyle yola çıkan Yeşil, zamanla amacı ve hedefinden sapıyor, illegal yollardan kazanımlar elde etmeye başlıyordu. Bir telefon konuşmasında PKK'ya destek verdiği iddia edilen bir iş adamından üstü örtülü haraç talep ediyor ve haraç verilmediği takdirde ölüm seçeneğini ortaya koyuyordu. Sen niye rahat durmuyorsun? Ben ne yapmışım efendim? He? Ben senin gıyabında çok iyi tanırım. Evet. Sen 1984 yıllarında çok akıllı bir adamdın. Ben yine aynıyım efendim. Fakat burada işte biraz millet... Şimdi 84'te sen Hakkari ile kiminle irtibattaydın? Benim arkadaşım. Böyle akıllı ol. Bak yine akıllı ol. Şişman, dolgun biri. Hatırladın mı? Zafer Bey mi? He, Zafer. Evet. Ya bak çok iyi biliyorsun. Onun arkadaş mısınız? Ben onun arkadaşım. Şimdi bana bak. Evet. Benim adım Hop Yeşil. Evet. Duymuşsundur. Duymaman mümkün değil. Gerçek adım da Ahmet Demir. Evet. Ben devletin her kademesine karşı saygılıyım, sayarak Bırak. severim. Şimdi bu saygı ayaklarını bırak.
Gerçekten devlete karşı ben hiçbir zaman hiçbir faaliyette bulunmam. Ciddi söyleyeyim. Ben senden çok iyi biliyorum. O zaman biliyorsunuz, bir şey dememe gerek yok. Hiç sen bana anlatma. Sen hayatını 1984 yıllarında Zafer'le olan irtibatına borçlusun. Bunu çok iyi bildin. Ve şunu bilmeni isterim, sen şu anda yaşıyorsan Zafer'in sayesinde yaşıyorsun. Yeşil bu tür insanlardan topladığı paraları banka hesabına aktarıyor, milyonlarca lira hesaba sahip oluyordu. Susurluk kazasının ardından ondan haber alan olmadı. Birçok faili meçhul cinayetin tetikçisi olarak gösterildi. 1996'dan beri haber alınamayan JITEM tetikçisi Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım, derin devletin kara kutusu olarak biliniyor. Musa Anter, Cem Ersever, Tarık Ümit ve Behçet Cantürk başta olmak üzere birçok faili meçhul cinayette zanlı olarak isminden söz edildi. Mehmet Ali Birant gibi birçok ünlüye suikast planlayanlar arasında ismi sayıldı. Gerçekler gün ışığına çıkarılamadı ama MİT, JITEM ve emniyet için bir dönem çok önemli operasyon elemanı olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok. O yönü Yeşil'i devletin kara kutusu yapmaya yetiyor. Uzun süredir de kayıp. Nerede olduğu, sağ mı, ölü mü olduğu hala gizemini koruyor. Bazen ölü olarak bulunan bazı kişiler için Yeşil'in cesedi bile denmişti. Bir keresinde Belçika'da kanser nedeniyle hayatını kaybeden ve Erzincan'a getirilerek toprağa verilen Mahmut Özer isimli vatandaşın kamuoyunda Yeşil Kod adıyla bilinen Mahmut Yıldırım olduğu öne sürüldü. Bunun üzerine mezar mahkeme kararıyla açılarak DNA örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Adli Tıp Kurumu'nun Mahmut Özer'e ait olduğu öne sürülen cesetten aldığı DNA örneklerini Mahmut Yıldırım'ın kızının kan örnekleriyle karşılaştırmasının ardından mezarın Yeşil Kod adıyla bilinen Mahmut Yıldırım'a ait olmadığı anlaşıldı. Yeşil'in hayatı ve varlığı gibi yokluğu da muamma ve sır olmaya devam ediyor. Öte yandan T24 yazarı Tolga Şardan, işte Yeşil'in canlı görüldüğü son gün başlıklı yazısında şu ifadeleri kullanmıştı. Müfettişlere tanık sıfatıyla ifade veren bir MİT görevlisi, Yıldırım'ı en son 29 Kasım 1996 günü Kontrterör Merkezi Başkanı Mehmet Eymür'ün odasında gördüğünü ve 30 Kasım 1996 günü yapılan toplantıya katılması gereken Yıldırım'ın gelmediğini ve o günden sonra da akıbetinin bilinmediğini söyledi. Şimdi Yeşil esasında son derece eski münasebetleri olan bir yani senelerce jandarmayla çalışmış, ilk bizden çalışmış, bakmışız biraz başka yerlerle flört ediyor. Jandarmaya biz bırakmışız, jandarmayla çalışmaya başlamış. Polisle çalışmaya başlamış. T24'te Gökçer Tahincioğlu'nun sorularını yanıtlayan eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün bir dönem Doğu ve Güneydoğu'yu işkence ve cinayetleriyle kabusa çeviren Yeşil Kod adlı itirafçı Mahmut Yıldırım'la hangi şartlarda, nerede ve nasıl tanıştığını herkes biliyor. Yazıya konu olan bilgileri edindiğim ve Susurluk kazası sonrasında MİT'te yürütülen soruşturma hakkında hazırlanan özel raporda Mahmut Yıldırım'a yönelik şimdiye kadar hiç gün ışığına çıkmamış bir kayıta rastladım. Kayıt, Mahmut Yıldırım'ın o dönemde Şam'da yaşayan Abdullah Öcalan'a yönelik planlanan eylemle ilgili. Önce kısaca özet vereyim. Geçmişte gerek devlet güvenliği, gerekse ülkedeki iç siyasette en çok tartışılan konulardan birisiydi Öcalan'a yönelik suikast girişimi. Eymür'ün MİT'te yeniden görev alması, ardından görev sırasında çeşitli komplikasyonlar yaratması gerekçe gösterilerek 1985'te MİT'le çalışmasına son verilen Mahmut Yıldırım'ın 1994'te yeniden teşkilata dönmesiyle birlikte dönemin Başbakanı Çiller'in Öcalan'ı yurt dışında etkisiz hale getirilmesini benimseyen talimatları 1995'in ilk günlerinden itibaren MİT'in gündemine girdi. Yapılan çalışmalar sonrasında operasyon kararı alınmasıyla Mahmut Yıldırım'ın Suriye'de organize ettiği suikasttan
Öcalan kıl payı kurtuldu. Eymür, T24'e verdiği röportajda Öcalan'ın yakınında bomba yüklü aracın patlatıldığını ve zeminde 17 metre derinliğinde çukur oluştuğunu, Öcalan'ın etkisiz hale getirilememesine karşın eylemin başarıya ulaştığını anlattı. Özetin ardından asıl konuya dönüyorum. Şam'da yaşayan Öcalan'a yönelik eylem için MİT'te yapılan çalışmalar kapsamında 10 Ekim 1995 günü önemli bir toplantı vardı teşkilatın Yeni Mahalle'deki karargahında. MİT yetkililerinin Mahmut Yıldırım'la operasyon hakkında yaptıkları toplantıyla ilgili hazırlanan bir değerlendirme raporu dönemin MİT müsteşarı Sönmez Köksal'a sunuldu. Müfettişlerin soruşturmasına göre kendisine sunulan raporu değerlendiren Köksal, teşkilatın organizasyon şemasındaki en üst makam olarak 3 maddeden oluşan derkenar görüş belirtti. Yeşil'in geçmişinden kaynaklanan endişem geçerli. Atılacak bir yanlış adım veya yapılacak bir hatadan bütün geçmişinin MİT'e fatura edilebileceği ihtimalini göz önünde bulundurun. Seçilen diğer 2 kişi kim? Bilgi verin. MİT'in ilk sivil kökenli müsteşarı olarak tarihe geçen Köksal'ın operasyon ve operasyonda Mahmut Yıldırım'a görev verilmesinden duyduğu endişeyi açıkça ifade ettiği anlaşılıyor bu notla. Köksal'ın endişesiyle ilgili araştırma yapan MİT Teftiş Kurulu'nda görevli müfettişlerin rapora bu konuda yazdıkları değerlendirme de oldukça dikkat çekici. Müsteşar Sönmez Köksal'ın yukarıdaki endişelerinin bertaraf edildiğini gösteren herhangi bir belge veya bilgiye ulaşılamamıştır. Bugün gelinen noktada Müsteşar Köksal'ın dikkat çektiği durumun sonuçlarını daha rahat görüyoruz. Mahmut Yıldırım, namı diğer Yeşil ya da Ahmet Demir veya Metin Atmaca, yetmezse Sakallı ya da Hacı'nın MİT'e yeniden girmesi sonrasında Öcalan'a yönelik eylem için kendince hazırlıklar yaptığını görüyoruz söz konusu soruşturma raporunda. Yeşil daha önce baskınlara gidiyormuş. İşte bilmem askerin, polisin girmediği yerlerde bilmem mağaraya giriyormuş. Bilmem kendi 2-3 arkadaşından birlikte bilmem çatışmaya giriyormuş. Adamı alıyormuş. Bilmem evlerdeki adamları gidip teslim oluyormuş. Yani bir nevi öncü gibi kullanılan kişiler. Yıldırım'ın bu hazırlıklarını Eymür'ün yardımcısı olarak teşkilat içinde bilinen DF adlı personelin yaptığı görüşme hakkında hazırladığı tutanaktan anlıyoruz. Buna göre Yıldırım Suriye operasyonu için dönemin parasıyla 103 milyar lira buldu. Ayrıca Şam içinde Suriye Gizli Servisi El Muhaberat'tan 2 personeli kendisiyle çalışması için ayarladı. Yanı sıra Abdullah Öcalan'ın çok yakınında olan bir kişiyi ayarlayan Yıldırım, operasyon yani eylem için gereken uzaktan kumandalı bir cihazın da hazır olduğunu belirtti. MİT yetkilisi DF ile görüşmesinde bu görev için kendi adamları arasından bölgeye uyum sağlayabilecek 3 kişiyi belirtti. Tutanakta anlattığı biçimiyle şimdi ilginç bir noktaya geliyoruz. Yıldırım'la görüşme yapan DF'nin 103 milyar lirayı nereden bulduğu sorusunu Yıldırım şöyle yanıtladı. PKK'ya yardım ve yataklık yapan büyük iş adamlarından aldım. Fakat bu paraya hiç dokunmadım. Sadece operasyonda kullanmak üzere hazır tuttum. Bu parayı operasyonda kullanacağım. Operasyonun başarısız olması halinde herhangi bir talepte bulunmayacağım. Yeşil'in buharlaştığı gün 29 Kasım 1996 MİT'in Susurluk kazası bağlantılı olarak Mahmut Yıldırım'ın teşkilat ve teşkilat mensuplarıyla teması hakkında kendi içinde yaptığı soruşturmada şimdiye kadar hiç ortaya atılmamış önemli bir veri de yer aldı. Raporda ilk kez 1973'te MİT'le temas kuran ve 1994'te ikinci kez MİT'le çalışmaya başlayan Mahmut Yıldırım'ın 28 Kasım 1996'dan itibaren teşkilatla ilişkinin kesildiği belirtildi. Aynı raporda adı geçenin akıbetinin bilinmediği görüşü sunuldu. Ayrıca Mahmut Yıldırım'a verilen Metin Atmaca adına hazırlanmış pasaport ve nüfus cüzdanının geri alındığı kaydedilirken, buna karşın teşkilatça teslim alınan pasaportun aslına ya da fotokopisine
ulaşılamadığı bilgisi verildi. Müfettiş raporuna göre 28 Kasım 1996 günü MİT'le ilişiği kesilen Yıldırım, bir gün sonra Eymür'ün odasında görüldü. Müfettişlere tanık sıfatıyla ifade veren bir MİT görevlisi, Yıldırım'ı en son 29 Kasım 1996 günü Kontrterör Merkezi Başkanı Mehmet Eymür'ün odasında gördüğünü ve 30 Kasım 1996 günü yapılan toplantıya katılması gereken Yıldırım'ın gelmediğini ve o günden sonra da akıbetinin bilinmediğini söyledi. Devletin resmi kayıtlarına göre Mahmut Yıldırım'ın canlı olarak son görüldüğü tarih bu. MİT müfettişleri yaptıkları incelemelerde Mahmut Yıldırım'ın toplam 22 MİT mensubuyla temasının tespit edildiği görüşüne yer verdi. Eymür-Yıldırım temasının döneminde yaşananlar MİT raporuna böyle yansımış. Terminator, Sakallı, Savaşçı, Emmi ve Hacı. Türkiye'nin kara kutusu Yeşil'le ilgili son bilgiler bu şekilde. Sizce Yeşil lakaplı Mahmut Yıldırım yaşıyor mu? Yoksa MİT tarafından ya da farklı bir teşkilat tarafından infaz mı edildi? Görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu tür videoların devam etmesi için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ama bunlara devlet hüviyet vermiş, ondan sonra işte ne bileyim Silah. park yerine girme şeyi vermiş, ondan sonra silah vermiş. Ben Yeşil'i ilk tanıdığımda yani emniyetten, istihbarattan kendisine verilmiş. Aynı anda 100 yeri imha edebilecek uzaktan kumandalı sistemler vardı elinde.